Herkese selamlar. Hobilgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde bebeğin gövdesini öreceğiz. Kollarını ve bacaklarını örmüştük birinci bölümde. İkinci bölümde gövdesini öreceğiz. Kafasını da ördükten sonra yüzünü şekillendireceğiz. Sonra bu bölümü bitireceğiz. Şimdiden keyifli örgüler. Kolay gelsin. Gövdeyi öreceğiz. Elimde sağ bacağım var. Demiştim, sağ bacaktaki iple örmeye devam edeceğiz. 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Sol bacağımı aldım. İpimi kestiğim ilmeğin yanından örmeye başlıyorum. 20 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sık iğneyi ördük. Şimdi şuraya 4 zincir çekmiştik iki bacak arasına. Onların üzerine 4 sık iğne öreceğim. Zincirlerin şu düz yüzünü kendime çeviriyorum. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Sağ bacağı da 20 sık iğne örelim. Sağ bacağı da 20 sık iğneyi ördüm. Zincirin bu tarafına da 4 sık iğne öreceğim. Zincirlerin üzerine 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4 sık iğne ördüm. Sayım 48 oldu. İşaretleyici ip koyacağım. İşaretleyici ipimi aldım. Örmeye devam ediyorum. Sayımız 48 demiştim. Şimdi 7 sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir arttırma yapıyorum. Bu 7 sık iğne bir arttırmayı toplamda 6 defa öreceğiz. Bir kere ördük, 5 kere daha örelim. Sıranın sonunda sayımız 54 olacak. 7 sık iğne bir arttırmayı toplamda 6 defa ördüm. İlmek sayım 54. 54 sık iğneye 6 sıra örelim. 54 sık iğneye 6 sıra ördüm. 7 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir azaltma yapıyorum. 7 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda sayımız 48 olacak. Sıranın sonuna kadar 6 azaltmamı yaptım. 48 sık iğnem var. 6 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir azaltma yapıyorum. 6 sık iğne bir azaltmayı 5 kere daha örelim. 6 kere örmüş olalım. Sıranın sonunda sayımız 42 olacak. Sıra sonuna kadar azaltmalarımı yaptım. 42 ilmeğim var. Tığımın üzerinden ipimi çıkarmıyorum. Ten rengi ipe geçiyorum. Artık ten rengi iple örmeye devam edeceğiz. Beyaz ipi kesebiliriz. Şu başta biraz uzun ip bırakıp bağlarız, sabitleriz sonra. Şimdi 42 sık iğneye
16 sıra boyunca örelim. İçerisinde ara ara elyafla dolduralım. 42 sık iğneyi 16 sıra ördüm. Bu sırada kolları yerleştireceğiz gövdeye. 9 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kolumuzu alıyoruz. Şu baş parmağı çıkıntısı var. Bu böyle öne bakacak şekilde yerleştireceğiz. Şu ipimi kestiğim ilmekten sağa doğru 1, 2, 3, 4 ilmek sayıyorum. 4. ilmeğe batıyorum. 4 ilmek koldan, 4 de gövdeden öreceğim. 1 2 3 4 4 ilmek koldan, 4 ilmek gövdeden alarak ördüm. İç taraftan ördüm. Gövdeye 17 sık iğne örelim. 17 sık iğneyi gövdeye ördüm iki kol arasına. Bu kolda ilk kestiğimiz ipimizi kestiğimiz ilk ilmekten örmeye başlayacağız. İçten örüyoruz. Şuradaki ilk ilmeğimden başlayacağım örmeye. Bir, iki, üç, 4 sık iğne ördüm. Kalan sık iğnelerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalan 8 sık iğnemi ördüm. İlmek sayım değişmedi. 42. Şuraya 9 sık iğne örmüştük. Sırt bölgesine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kolumuzda 10 sık iğnemiz vardı. Önceki sırada 4 sık iğnesini ördük. Şimdi 6 sık iğnesini öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Şu ipi içeriye alalım. 6 sık iğneyi kola ördüm. Gövdemizde 17 sık iğnemiz vardı. Onu örelim. Kola 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalan 8 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sayım 46 oldu. 7 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 sık iğne örelim. 8 sık iğne ördüm. Bir azaltma yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir azaltma yapıyorum. 4, 5 yapayım. 5. Bir azaltma yapıyorum. 5. 14 sık iğne örelim. 1, 2, 14 sık iğneyi örelim. 14 sık iğne ördüm. Bir azaltma yapıyorum. 1, 2, 3, 4 sık iğne örüyorum. Bir azaltma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sık iğne ördüm. 4 azaltma yaptım. 42 sık iğnem var. Bu sırayı tekrarlayayım. 8 sık iğne ördüm. Bir azaltma yaptım. 5 sık iğne ördüm. Bir azaltma yaptım. 14 sık iğne ördüm. Bir azaltma yaptım. 4 sık iğne ördüm. Bir azaltma yaptım. 7 sık iğne ördüm. 42 oldu sayım. Azaltma yaptım. Hep şöyle koltuk altlarından yaptım azaltmayı. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir azaltma yapıyorum. 5 sık iğne bir azaltmayı 6 kere yapacağız. Şimdi bir kere ördük. 5 kere daha örelim. Sıranın sonunda sayımız 36 olacak. Azaltmalarımı yaptım. 36 sık iğnem var. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir azaltma yapıyorum. Bu 4 sık iğne bir azaltmayı da 5 kere daha örelim. Sıranın sonunda sayımız 30 olacak. Sıra sonuna kadar azaltmalarımı yaptım. 30 sık iğnem var. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Bir azaltma yapıyorum. 3 sık iğne bir azaltmayı da toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda sayımız 24 olacak. Son sıraya kadar azaltmalarımı yaptım. 24 sık iğneye ulaştım. Şimdi kola ve gövdeye tel yerleştireceğim. İki telimin de kalınlığı 1,5 mm kalınlığında. İkisinin farklılığı şu, aynı aslında. Yani bunu da kullanabilirsiniz. Hem kolda hem gövdede. Ben bunu kolda şu yüzden kullanmayı tercih ediyorum. Kolay eğilip bükülüyor. Bu biraz daha zor. Çocuklar oynarken kolayca eğilsin, büksün diye ben kola bunu yerleştiriyorum. Ama dediğim gibi elektrik teli de olur. Bu Amigurumi teli diye satılıyor. Bu da elektrik teli. Elektrikçilerden temin edebilirsiniz. Plastik kaplı. Ben bunu bantla sardım. Yıkandığında paslanma yapmasın diye. Bunun yüksekliği, bunu kolda kullanacağım. Şöyle koldan, iki koldan 1 santim kadar fazla kestim. İki kolun uzunluğundan. Uçlarını içeriye kıvırıp bantla sardım. Bunu da 33-34 santim civarında kestim. Uçlarını içeriye kıvırdım. İkiye katladım. Yani ikiye katlanmış hali 14-15 santim civarında. Bunu kola, bunu da gövdeye yerleştireceğim. 1,5 milimetre kalınlığında bunlar ama 2 milimetrelik tel de olur.
ellerde de bulunuyor. Bunu da şöyle iki bacak arasına, şuraya kadar. Şuraya kadar gelecek. Kafanın da bir bölümünü içine alacak. Şimdi sıkıca gövdenin içine elyafla dolduralım. Şu omuzları da dolduralım. Örmeye devam edelim. 2 sık iğne örüyorum. 1 2 bir azaltma yapıyorum. 2 sık iğne bir azaltmayı 6 kere öreceğiz. Sayımız 24 iken 18'e düşecek. Şimdi 5 kere daha 2 sık iğne bir azaltmayı örelim. Sayımız 18 olacak. Azaltmalarımı yaptım. İlmek sayım 18. 18 sık iğneyi 3 sıra boyunca örelim. Boynu oluşturalım. Boynun içinde elyafla dolduralım. 18 sık iğneyi 3 sıra ördüm. İpimi keseceğim ama ipimi şöyle ortaya getirmek istiyorum. 1 2 ilmek daha ördüm. Şimdi bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Ortaya getirdim çünkü ip ortadayken, şöyle boynun arkasındayken tam dikmek daha kolay oluyor. Bu iple gövdeyi kafaya dikeceğiz. O yüzden uzun kesiyoruz ipimizi. Kafayı ayrı öreceğiz. Gövdemiz bitti bu şekilde. Artık kafayı örmeye geçebiliriz. Sihirli halkayla başlıyorum. Halkanın içerisine 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 halkayı kapatıyorum. Her bir ilmeğe çift batıyorum. 6 tane arttırma yapıyorum. Bir arttırma yaptım. İki. Üç. 4 5 6 arttırma yaptım. Sayım 12 oldu. Bir sık iğne, bir arttırma yapıyorum. Bunu da 6 kere öreceğim. Bir sık iğne, bir arttırmayı bir kere ördüm. Bir sık iğne, bir arttırma. 2 kere ördüm. Bir sık iğne, bir arttırma 3. Bir sık iğne, bir arttırma 4. Bir sık iğne, bir arttırma 5. Bir sık iğne, bir arttırma 6. 6 kere arttırma yaptım. Sayım 18 oldu. 2 sık iğne örüyorum. 1 2 bir arttırma yapıyorum. Bu 2 sık iğne bir arttırmayı da sıranın sonuna kadar 6 kere örelim. Sıranın sonunda sayımız 24 olacak. Sıranın sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. 24 sık iğnem var. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 bir arttırma yapıyorum. 3 sık iğne bir arttırmayı da toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda sayımız 30 olacak. Sıranın sonuna geldim. 6 arttırma yaptım. Sayım 30'a yükseldi. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3
4, bir arttırma yapıyorum. Bu şekilde 5 kere daha öreceğiz. 4 sık iğne, bir arttırmayı toplamda 6 defa öreceğiz. Sıranın sonunda sayımız 36 olacak. Sıranın sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. İlmek sayım 36. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir arttırıyorum. 5 sık iğne, bir arttırmayı 6 kere örelim. Bir kere ördük, 5 kere daha örelim. Sıranın sonunda sayımız 42 olacak. Sıranın sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. Sayım 42 oldu, ilmek sayım. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir arttırma yapıyorum. Sıranın sonuna kadar tekrarlayacağım. 5 kere daha öreceğim 6 sık iğne, bir arttırmayı. Sıranın sonunda ilmek sayımız 48 olacak. Sıra sonuna kadar toplamda 6 tane arttırma yaptım. İlmek sayım 48 oldu. Şimdi 7 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir arttırma yapıyorum. 7 sık iğne, bir arttırmayı 5 kere daha örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 54 olacak. Sıra sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. İlmek sayım 54. 8 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir arttırma yapıyorum. Bu 8 sık iğne, bir arttırmayı 5 kere daha örelim. 6'ya tamamlayalım. Sıranın sonunda ilmek sayımız 60 olacak. Sıra sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. İlmek sayım 60. 9 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir arttırma yapıyorum. 9 sık iğne, bir arttırmayı 6'ya tamamlayalım. Sıranın sonunda ilmek sayımız 66 olacak. Sıra sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. 66 sık iğnem var. 66 sık iğneyi 12 sıra örelim. 66 sık iğneyi 12 sıra ördüm. 10 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir zincir çekip bir ilmek atlayacağım. Şuraya batıyorum. Burası, şu boşluk bizim vidalı gözümüzü takacağımız boşluk. O yüzden boşluk bıraktık. Bir sık iğne ördüm. Bir ilmek atlayıp bir sık iğne ördüm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İki göz arasında 10 sık iğne oldu. Diğer gözün boşluğunu oluşturalım. Bir zincir çekip bir ilmek atlıyorum. 1, 2, sıranın sonuna kadar 44 sık iğnemizi örelim. Kalan 44 sık iğneyi de ördüm. Şuralarda ilmek atladığımız için sayımız 2 tane azaldı. 64. Şimdi bu sırada tekrar 66'ya çıkaracağız. O yüzden ilk ilmek atladığımız boşluğa kadar olan 10 sık iğneyi örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buraya zincir çekmiştik. Şurada zincirimiz var. Bu zincirin üzerine
Bir sık iğne örüyorum. 2 göz arasında 10 sık iğne vardı. Onları öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Diğer zincirime geldim. Şurada zincirim. Onun üzerine de sık iğne öreceğim. Kalan 44 sık iğneyi örelim. Sayımız 66 olacak. Kalan 44 sık iğneyi de ördüm. Sayım 66. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 6 tane arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 arttırma yaptım. 12 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 arttırma yapıyorum yine. 1 2 3 4 5 6 tane arttırma yaptım. Kalan sık iğnelerimi sıranın sonuna kadar öreceğim. Örelim. Kalan 38 sık iğneyi ördüm. 78 sık iğnem var şu an. Şimdi şu boşluklara vidalı gözlerimizi takalım. Şöyle 12 milimlik gri renkli göz kullanacağım ben. Kilitlerini de takalım. İyice sıkıştıralım. Şöyle. 78 sık iğnemiz var. Bu 78 sık iğneyi 4 sıra örelim. 78 sık iğneyi 4 sıra ördüm. 11 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bir azaltma yapıyorum. 11 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda sayımız 72 olacak. Sıra sonuna kadar azaltmalarımı yaptım. Sık iğne sayım 72. 10 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir azaltma yapıyorum. 10 sık iğne bir azaltmayı sıranın sonuna kadar 6 defa örelim. Sıranın sonunda sayımız 66 olacak. Sıra sonuna kadar azaltmalarımı yaptım. 66 sık iğnem var. 9 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9. Bir azaltma yapıyorum. 9 sık iğne bir azaltmayı da toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda sayımız 60 olacak. Azaltmalarımı yaptım. Sıranın sonuna geldim. 60 sık iğnem var. 8 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir azaltma yapıyorum. 8 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda sayımız 54 olacak. Sıra sonuna geldim. Azaltmalarımı yaptım. 54 sık iğnem var. 7 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir azaltma yapıyorum. 7 sık iğne bir azaltmayı sıranın sonuna kadar yapalım. Sıranın sonunda ilmek sayımız 48 olacak. Sıranın sonuna geldim. Azaltmalarımı yaptım. 48 sık iğnem var. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir azaltma yapıyorum. 6 sık iğne bir azaltmayı sıranın sonuna kadar tekrarlayalım. İlmek sayımız 42 olacak. Sıranın sonuna geldim. 42 sık iğnem var. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir azaltma yapıyorum. 5 sık iğne bir azaltmayı sıranın sonuna kadar toplamda 6 defa örelim. Sıra sonunda ilmek sayımımız 36 olacak. İçerisinde elyafla dolduralım. Sıra sonuna kadar azaltmalarımı yaptım. 36 sık iğnem var. 4 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4. Bir azaltma yapıyorum. 4 sık iğne bir azaltmayı sıranın sonuna kadar toplamda 6 defa örelim. Sıra sonunda ilmek sayımız 30 olacak. Sıra sonuna kadar azaltmalarımı yaptım. 30 sık iğnem var. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Bir azaltma yapıyorum. 3 sık iğne bir azaltmayı sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonunda ilmek sayımız 24 olacak. Sıra sonuna kadar azaltmalarımı yaptım. 24 sık iğnem var. Şimdi son sıraya geçiyoruz. Bu son sıramız artık. 1, 2 sık iğne örüyorum. Bir azaltma yapıyorum. 2 sık iğne bir azaltmayı sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. Sıra sonunda ilmek sayımız 18 olacak. Kafayı da elyafla dolduralım. Şöyle parmaklarımızın yardımıyla yanakları da dolduralım. Fakat çok sık doldurmayalım. Çok sık olmasın. Yüz şekillendirmesini yapacağız. Yüz şekillendirmesini yaptıktan sonra iyice sıkıca doldururuz. Şimdi dolduralım ama dediğim gibi çok sık olmasın. 2 sık iğne bir azaltmayı da örelim sıra sonuna kadar. İlmek sayımız 18 olsun. Azaltmalarımı yaptım. 18 sık iğnem var. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Gövdeyi de 18 sık iğnede bırakmıştık. Son sırasını 18 sık iğne örmüştük. Kafayı da 18 sık iğne ördük. Çünkü karşılıklı dikerek birleştireceğiz. Şimdi yüz şekillendirmesini yapalım. Göz çukurunu oluşturalım. Ten rengi ipimi şöyle büyük bir iğneye geçirdim. Kafanın arkasından şöyle iplerin arasından, şu iplere batmayalım. İplerin arasından batıyorum. Gözün yanına çıkacağım. Şöyle. Bir parça ip bırakıyorum. Karşıya batıyorum. Gözün dibine batıyorum olabildiğince. Herhangi bir yere batıyorum. Şöyle.
bu ipleri çekiyorum. Gözün altına giriyor. Son battığım boşluğa tekrar batıyorum. Gözün altına girdi ip. Şimdi gözün üstü için yapacağız. Yine şöyle yanından çıkacağım. İp içeriye girdi aynı yere battığım için. Yine karşıya batıyorum. Bu sefer ilk battığım yere batacağım. Böyle çekiyorum. Göz çukurumu oluşturuyorum. İstediğiniz yoğunlukta ayarlayabilirsiniz. Bu ipleri çektikçe gözümüz çukurlaşıyor. Şu ipleri bağlayacağım. Kesiyorum. Bunu da yapalım şimdi. Şu ipleri içeriye alalım. İlmeklerimizi sıkı yaptığımız için diğer gözün çukurunu da aynı şekilde oluşturalım. Şu ipi artık çıkaralım. Kafanın arkasından batıyorum. Gözün yanına çıkacağım. Şöyle. Karşıya batacağım. Herhangi bir yere batıyorum. Bunları böyle çekeceğiz. Gözün altına girecek. Son battığım yere tekrar batıyorum. İp içeriye girecek. Yine gözün yanına batıyorum. İp içeriye girdi. Karşıya batıyorum. İlk battığım yere çıkıyorum. Bunları da böyle sıkıştıracağım. Gözün altına girecek şekilde. Göz çukurumuz oluştu. Gözleri işleyelim. Kahverengi bir ip aldım. Şöyle gözün yanına çıkacağım. Karşısına dibe batıyorum. Diğerini de yapalım. Gözün yanına çıkıyorum. Karşısına dibine batıyorum. Şimdi kirpikleri işleyelim. İpi iki katına ayırdım. 4 kattı. Kirpikleri daha ince yapacağız. Şöyle dolanmış. Şöyle bir ilmek yukarıya çıktım şu çizgiden. Sağa kaydım. Hemen dibine batacağım. İki ilmek yukarı
yukarıya çıkıyorum. Şimdi bir ilmek yukarıya çıkıyorum. Yine bir ilmek yukarıya çıkıyorum. Şimdi kaşı da yapalım. Yine 2 katıyla yapacağım. 1, 2, 3, 4 ilmek yukarıya çıkıyorum. Kaştan itibaren. 1, 2, 3, 4. Bir, iki, üç, 4 ilmekte yana kayıp bir ilmek aşağıya indim. Şöyle. Şimdi bunun gibi bu tarafı da işleyelim. Sonra beyaz kısmını yapalım gözün. Bu gözün beyazını işledim. Diğerini birlikte işleyelim. Gözün yanına batıyorum. Gözün dibine batıyorum yine. Şuraya. Kirpiklerin olduğu yere. Bu ipleri bağlıyorum sonra. Şimdi bu beyazı gözün altına giriyor. O yüzden ben şöyle yapıyorum. Yapıştırıcımdan kürdana alıyorum. Yoksa dağılıyor. Şöyle ince bir tabak halinde sürsek de yeterli oluyor. Yapıştırıcıyı. Sonra yapıştırıyorum beyazını. Şimdi kafayı sıkıca dolduralım. Sonra burnu ve ağzı işleyeceğiz. Kafayı sıkıca doldurdum. Şu yanakları da iyice doldurdum. Şimdi burnunu yapacağız. Ten rengi ipimi aldım. Burnu şöyle gözden bir sıra aşağıya işleyeceğim. Şu 3 ilmeği alacağım. Bu 3 ilmeği aldığımızda sağ ve sol göze hizalamış olacağız. Şöyle karşılıklı 3 kere batacağım. İpime battım. Bir kere daha batıyorum.
Şimdi saracağım bunları. İpler üst üste binmesin. Çok da sıkmayalım. Şu ilk battığım yere batıyorum. Bu ipleri bağlayalım, düğümleyelim. Şimdi ağzı işleyeceğiz. Şöyle pembe bir ip aldım ağız için. Bir, iki, üç, dört. Şuraya işleyelim. 4 sıra aşağı inelim. 1, 2, 3, 4. Buraya. Burunla hizalayalım. Böyle yapınca olmadı. Şöyle alalım. 2 ilmeği alalım. Hizalamış olalım. Dört sıra aşağıya indim. Aslında 2,5 ilmek kalmış oluyoruz. Şurada azaltma yapmışız. Onu da alıyoruz. 2, bir de yarım. Önemli olan buruna hizalamak. Şimdi kulakları yapalım. Ten rengi ipimi iğneme geçirdim. Burundan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmek saydım. Buradan bir üst sıraya çıkacağım. Şu 3 ilmeği alacağım. Buraya yapacağım kulağı. Üç ilmeğe yapıyorum. Tığımı alıp buraya sık iğneler sık iğne, ikili trabzan, tekli trabzan öreceğim. Ama böyle öremem. Böyle örersem de örgüm ters olur. O yüzden bu ipimi şöyle yukarıya geçireceğim. Diğer kulakta bunu yapmayacağız eğer aşağıda kalırsa ipimiz.
yukarıda kalırsa onu aşağıya indireceğiz. Çünkü onu şu tarafa doğru örmemiz lazım. İp aşağıda olmalı. Sağ kulak da yukarıda olmalı. Şimdi öreceğiz. Şu 3 ipten tığımı geçiriyorum. Bir sık iğne öreceğim. Bir sık iğne ördüm. Tığımın üzerine ip alıyorum. İkili trabzan öreceğim. Tığımdan önce öndeki 2 ipi, sonra kalan 2 ipi çıkaracağım. İkili trabzan ördüm. Şimdi tekli trabzan öreceğim. Tığıma ip aldım. 3 ipim var. Aynı anda çıkarıyorum. 2 tane tekli trabzan yapıyorum. Bir sık iğne ördüm. Bir ikili trabzan yaptım. 2 tane tekli trabzan yaptım. Şimdi 2 sık iğne öreceğim. Bir sık örelim bunları. 2. Bu kadar. Küçük bir kulak yaptım ben. Biraz daha büyük olsun isterseniz 4 sırayı baz alarak yaparsınız. Trabzan sayılarını da arttırırsınız. Şimdi şu kulağın altından şuraya çıkıyorum. Sağ kulağı yaptım. Aynı şekilde 19 ilmek burundan itibaren sayacağız sağa doğru. Bir ilmek yukarıya çıkacağız. İğnemizi oraya batıracağız. Sonra 3 ilmeği baz alarak 3 kere karşılıklı batacağız. Şöyle alttan örmeye başlayacağız. Alta ne örmüştük? 2 sık iğne örmüştük. Sonra 2 tane tekli trabzan, bir tane ikili trabzan, bir sık iğne yapıp bitireceğiz kulağımızı. Bu bölümün sonuna geldik. Bu bölümde gövdeyi ve kafayı tamamladık. Sonraki bölüme peruk yapımıyla başlayacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.